Kanalımdan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere güzel bir devre hazırlayacağım. Hazırlayacak olduğum bu devre NE555 entegresiyle PWM kontrol devresi olacaktır. Yani motorun dönüş hızını 0 ila 100 arasında çok hassas bir şekilde ayarlayabileceğiniz güzel bir devre oluşturacağım. Görmüş olduğunuz gibi bakır plaketin üzerine baskı devremi hazırladım. Deliklerimi yerleştirdim. Daha doğrusu deliklerimi ayarladım, deldim. Sonrasında bu plaketin üzerine gerekli bileşenleri montajını yaptıktan sonra devrenin ne kadar verimli olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu devreyi diğer DC motor kontrol devrelerinden ayıran en büyük özelliği, dediğim gibi birçok PWM yani DC motor dönüş devrelerinde genelde siz potansiyometreyi sıfır konuma aldığınızda motor bir miktarda olsa dönmeye devam ediyor. Fakat söylediğim gibi 0 ila 100 arasında bir dönüş hızını çok hassas bir şekilde ayarlayabilmek için güzel bir devre hazırlamış olacağız. Ben bu devreyi hazırlarken siz de videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi hep birlikte montajlama aşamasına geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baskı devremizin üzerine gerekli olan bileşenleri yerleştirdik. Şimdi devremizin ana kalbi olan N555 entegresini de uygun olan yere yerleştirdikten sonra devre hakkında birkaç püf noktalara değinmek istiyorum. Devre şemasında ve PCB baskısında görmüş olduğumuz devre bileşenlerinin aynılarını kullanmaya özen gösteriniz. Çünkü sistemin daha stabil ve çok hassas bir şekilde çalışabilmesi için devre şemasında bulunan bileşenleri kullanmak zorundayız. Şimdi ben burada 104 NF'lik yani kodu 104 olan kutupsuz kondansatörler kullandım. Fakat bunlar devre şemasında ve PCB baskısında bulunmuyor. Elimde bunlar vardı. Bunları kullanma gereğinde bulundum. Zaten buradaki amaç bu sistem yani PWM devresinin çok hassas bir şekilde çalıştığını ve bir DC motorun nasıl kontrol edilebileceğini sizlere anlatmaktı. Şimdi devrenin, daha doğrusu videonun da başında değindiğim gibi, çok hassas bir PWM devresi olduğu için burada çok turlu bir 10K'lık trim pot kullandım. Burada normal trim pot yerine potansiyometre de kullanabilirsiniz. Örneğin şu devrede görmüş olduğunuz gibi büyük bir potansiyometre kullanmak yerine daha hassas ayar yapabileceğimiz 10K'lık bir trim pot kullandım.
Bu da zaten devrenin hassas bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor. Şimdi bu devrenin girişi en düşük minimum 3 volt, en fazla maksimum olarak 15 volt aralığında bir giriş voltajı sağlayabilirsiniz. Şimdi devremize hemen bir artı ve eksi girişlerini sağlayalım. Sonrasında devremizi çalıştıralım ve motorun hız olarak kontrol edilmesini hep beraber gözlemleyelim. Yine tekrarlamak gerekirse devre bileşenlerini şemada bulunan aynı bileşenleri kullanmanız gerekmektedir. Aksi takdirde çok iyi bir verim alamazsınız. Çünkü devre şemada bulunan bileşenler üzerine kurulmuştur. Artı ve eksi bağlayabileceğimiz kablolarımı şu şekilde hazırladım. Şimdi aynı zamanda motorumuza gidecek olan kontrol amaçlı krokodil kablolarımın da bağlantısını sağlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi diğer kabloyu da Clemens'ime yerleştirdikten sonra elimde yaklaşık olarak 24 voltluk bir şöyle gördüğünüz gibi DC bir motor var. Hemen artı ve eksi girişimizi şöyle devreye verelim. Artımızı verdik. Eksi girişimizi verdik. Şimdi arkadaşlar motora hemen aynı şekilde artı ve eksi girişimizi sağlayalım. Şu an gördüğünüz gibi motorumuz dönmeye başladı. Şimdi videonun başında yine belirttiğim gibi bu devre aslında 0 ve 100 olaraktan ayar yapılabilmekteydi. Fakat ben burada aynı bileşenleri kullanmadığım için şu anda motorun 0 olarak konumunu yakalayamadım. Aslında trim potum şu anda son kademede olması gerekir. Evet, şu anda trim potum en son kademede. Hiç sorun değil. Siz yine aynı bileşenleri kullanarak bu sistemi kurabilirsiniz. Şimdi motorumuzun dönüş hızını yavaş yavaş arttıralım. Bu esnada da motorun sesinin değiştiğini göreceksiniz. Şöyle arttırmaya devam edelim. Motorumuzun hızı şu anda son kademede. Tekrardan bir hızını düşürme işlemi gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi motorum sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Hızını bu sefer saat yönüne doğru çevirdiğimde motorun hızı düşüş işlemi gerçekleştirecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda son kademede ve motorum çok az bir hızda dönüyor. Burada kullanmış olduğum IRFZ 44N kanallı MOSFET'im yaklaşık bu devre için 5 ampere kadar akım destekleyecektir. Burada dediğim gibi 24 voltluk bir motor kullandım. Siz istediğiniz voltaj aralığında bir DC motor kullanabilirsiniz. Devremiz, sistemimiz bu şekildeydi. Sizler de hobi amaçlı veya istediğiniz herhangi bir DC motoru bu devre ile sorunsuz bir şekilde hızını kontrol edebilirsiniz. Umarım sizler için yararlı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi,
Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.